Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Yalı Çapkın'ın yayınlanan son bölümünü yorumlayacağız. Yani artık hani yorumluyoruz. Burada videolar çekiyoruz birlikte böyle dizinin son bölümüyle ilgili burada birlikte yorumlar yapıyoruz ama hani artık Yalı Çapkını ile ilgili benim için de öyle, benim için de yalnız. Benim için de öyle. Burada diğer yorumlayan, dizi yorumlayan, işte spoiler veren arkadaşlarım da öyle. Yalı Çapkını ile ilgili artık ne söyleyeceğimizi bilemedim. Resmen Seyran'ın yerine Pelin sanki başrol olmuş gibi saçma sapan bir noktaya getirildi. Neyse şimdi burada konuşmak istemiyorum, devamında, videonun devamında zaten tüm konuları tek tek konuşacağız. Ama gerçekten böyle sinir dolu bir bölümde, hatta şöyle söyleyeyim, o kadar sinir oldum ki resmen dün videoyu paylaşamama, çekememe sebeplerimden biri. Bölüme o kadar sinir olmam bile diyebilirim saçma sapan bir hal aldı. Neyse girişi daha fazla uzatmıyorum. Hepsini tek tek konuşacağız. Başlasın videomuz. Şimdi arkadaşlar sırayla gitmek istiyorum. Öncelikle bölümün en başından başlamak istiyorum. Son sahnede zaten çok bir şey olmadığını, Ferit'in hani durumu açıklayacağını, Seyran'ın bir şekilde kendini affettireceğini söylemiştim. Seyran hani bu sebepten dolayı terk etmeyecek. Seyran büyük ihtimalle Ferit'i bu hamilelik olayının ortaya çıkmasıyla terk etmeye kalkacağını zaten size söylemiştim. Nükhet'in de bir şekilde oradan sıyrılacağını söylemiştim. Aynı şekilde dediğim gibi oldu. Üzerine bir de zeytinyağı gibi su üstüne bile çıktı. Bir de hali böyle bir tavır aldı falan filan, böyle saçma sapan bir şekilde Nükhet Halis'i bir şekilde saçma sapan bir şekilde kandırıyor arkadaşlar. Ama gerçekten Binnur Kaya oyunculuğu diyorum, başka da hiçbir şey demiyorum. Yani anca bu kadar harika olabilir. Ben Binnur Kaya'yla sahnelerine bayılıyorum. O kadının adı neydi? İpakat'in sahneleri, şu an oyuncunun adını hatırlayamadım ama İpakat'in sahnelerine, özellikle ikisinin sahnelerine gerçekten bayılıyorum arkadaşlar. Çok ama çok iyi oyuncu ikisi de. Dediğim gibi Nükhet'in bir şekilde oradan sıyrılacağını söylemiştim. Aynı şekilde sıyrıldı. Üzerine bir de gönül koydu, evden ayrıldı. Kaya tabii ki de kararının arkasında duruyor. Tabii ki de orada evde kaldı. Ee, Yani size şöyle söyleyeyim. Nükhet önümüzdeki bölüm büyük ihtimalle eve dönecektir diye düşünüyorum. Halisa bir şekilde kendini ona affettirecek ya da hani arayı bulmaya çalışacak. Halisa Nükhet'e artık bir şekilde ulaşacak. Eve dönecektir önümüzdeki bölümde. Şimdi arkadaşlar hani bölümü genel olarak yorumlayacağım. Size yorumluyorum ama hani yani bütün bir bölüm, gerçekten biz ne izledik? Bomboş bir bölümdü. Yani şöyle söyleyeyim, bölümün özeti şu değil mi ya? Hani Ferit'in bu Pelin'in hamilelik olayı ortaya çıkacak mı, çıkmayacak mı? Seyran da işte Kaya ile Sunan'ın evliliğine tepki göstermesi. O konuda biraz duralım arkadaşlar. Seyran gerçekten çok saçmalıyor. Yani Kaya'ya gidip de bunu söylemesi kadar saçma sapan, bakın saçma sapan bir şey yok. Yani senin onu Kaya'ya söylediğin ne eline ne geçti anlıyorum. İfakat'in oyunu, evet. Ama Suna zaten bunun farkında ve kimin oyunu olursa olsun ben artık evlenmek istiyorum diyor. Yani kız evlenmek istiyor. Yani kız evlenmek istiyor. Ve ben bütün bunların farkındayım, kabul ediyorum. Kaya beni sevebilir. Şu anda ikimiz de çok büyük bir aşkla evlenmiyoruz. Hani belki bir oyun için bunu ifakat yapmış olabilir ama sonucunda ben evleneceğim ve o bana aşık olabilir. Ben de ona aşık olabilirim diyor. Yani bunu alenen Seyran'ı söylüyor. Hala inatla evlenmesini istememe sebebi Seyran'ın, şöyle söyleyeyim, yok kıskançlık düşünmüyorum, bunlar hani şimdi bunların hepsini yazan olmuş ama Seyran asla Sunay'ı kıskanma gibi bir durum yok. Bence ifakate olan öfkesi burada ağır basıyor. Yani sırf ifakat istiyor diye Sunan'ın evlenmesini istemiyor. Bu bencillik mi? Bir yerde bencillik. Bunu açık konuşayım. Bir yerde bencillik. Seyran'ın çok saçma sahneler yazıyorlar. Kıskançlık değil bu, bir yerde kendi istediği şekilde olsun istediği için bencillik aslında. Kaya'ya da asla güvenmiyor. Bunu da anlarım. Sunay'ı mutlu edemeyeceğini düşünüyor. Hepsini anlayabilirim ama bunların, bu düşünceler biraz daha alt planda kalıyor. Böyle öfkeyle hareket etmesinin altındaki sebep İfakat'in bu oyunu çevirdiğini düşünmesi ama bu şekilde İfakat'a bir ders veremez. Yani mümkünatı yok bu şekilde İfakat'a bir ders vermesinin. Burada Sunay'la sakin bir şekilde ancak konuşabilirdi ama yine yanlış şekil, yani Sunay'la da çok yanlış konuşuyor. Yani ölümden döndü bir yerde. Suna orada çok büyük bir şiddet gördü babasında.
Orada hala onu önce bir iyileştirmesi gerekiyordu o şokunu. O şokunu iyileştirmeden Sunay'la konuştuğu için şu anda Sunay'dan çok ama çok büyük bir tepki görüyor. Seyran bence burada da çok ama çok hata yapıyor. Yani benim artık bu bölümlerle ilgili bu kadar... Ya Seyran'a çok saçma sahneler yazıyorlar. Yani hani o karakter o değil. Ama genel olarak dizide karakterlerin sürekli zaten huyları değiştirildiği için artık hani ona da bir şey diyemiyorum ama çok ama çok saçma sahneler yazıyor. Gelelim Ferit'in genel olarak tepkilerine arkadaşlar. Ferit'in Pelin konusunda bu kadar çok üstelemesi ya çok yanlış. Yani senin orada bir eşin var. Bir kere bunu öğrendiği gibi karısıyla konuşması gerekiyordu. Tamam çok zor bir şey. Evet ama burada yani hani karısıyla konuşması lazım ve Pelin'den hiç şüphe etmemesi de çok yanlış. Pelin neler yaptı şurada birkaç ay önce diziye göre. Çok sinir bozucu ya. Pelin'in hamileliği arkadaşlar önümüzdeki bölüm %90 ortaya çıkacak şeklinde duyum aldım. O spoilerımı da söyleyeyim size. Önümüzdeki bölüm ortaya çıkacaktır. Ve Pelin'in dayısına gelecek olursak Pelin'in dayısı arkadaşlar tanıtıldığı yani e, diziye giriş şekli Zeyrin'in ve Pelin'in aralarındaki konuşmalar, Zeyrin'in adamla ilgili uyarıları, carcut hepsini bir kenara koyacak olursak asla korkutulduğu şekilde büyük bir olay değil. Yani son sahnede resmen dedi Ferit'e. Ya karından boşanır evlenirsin ya da gidersin ne Pelin'i bir daha görebilirsin ne de çocuğu görebilirsin. Öyle bir adamın ölümle tehdit etmesi lazım yani. Şimdi diziye göre öyle değil mi yani? Diziye göre böyle bir tehditte bulunması lazım. Öyle bir adam imkansız. Yani imkansız öyle bir cümle kursun. Yani ben anlayamıyorum gerçekten. Hiçbir şekilde anlayamıyorum. İkincisi şöyle de bir şey var arkadaşlar. Pelin'in o kuzeni kızın adı neydi? Neyse Pelin'in kuzeni işte bu psikopat dayının kızı olan. Pelin o kıza nasıl güvenebiliyor bu kadar şu noktada? O kız zaten ikili oynayacak. Bence o kız kesinlikle ama kesinlikle Ferit'e yürüyecek. Yani Pelin'in ve Zerrin'in o kıza o kadar çok güvenmesi, bu işlerin çevrilmesine hani göz yumma olayları, cartları, curtları gerçekten ama gerçekten çok ama çok saçma. Bakın önümüzdeki bölüm %90 Pelin'in hamileliği ortaya çıkacaktır arkadaşlar ve Seyran kesinlikle Ferit'i terk edecek arkadaşlar. Şu anda benim beklentim bu yönde. Ayrıyetten hizmetçinin o kızı olarak girdi. O kızın abiyle aralarında bir şey geçeceğini duyumunu aldım. Zaten son sahne demeyeyim pardon bu alışverişe çıkacaklardı ya Sunay'la ilgili. O alışveriş olayında zaten o kızın o diziye girdiği tek sahne zaten onun abiye olan bakışını gördünüz ve o kız arkadaşlar Seyran'ın kankası olacak şeklinde de bir duyum daha aldım. Gelelim sonlara doğru artık. Son sahneye gelecek olursak dediğim gibi o tehdit etti. Ferit orada büyük ihtimalle bir yükselecek, orada bir olay çıkacak. O sahnede Seyran içeri girmek isteyecek arkadaşlar ama büyük ihtimalle içeri giremeyecek. Ferit oradan çıkacak ve bir yalanlar büyük ihtimalle o fotoğrafın şeylerini öğrendim falandı filandı. Onlar ortaya çıkacak yani ortaya çıkacak derken şöyle olacak hani Ferit'in hani hesap sormak için geldim beni kandırıyorlar tehdit ediyorlar bir şekilde orada bir bahanelerle Seyran'ı alıp oradan götürecek. Önümüzdeki bölüm nişan olacak ama ben Sunay ile Kaya'nın evliliği bir dediğim gibi arkadaşlar biraz ötelenecek şeklinde düşünüyorum. Hani burada kesin bir duyum almadım. Yani kesin %100 diyemem. Zaten bakın arkadaşlar bu spoilerları da böyle veriyoruz ama e, nasıl diyeyim size? Sahneler değişebiliyor, yanlış spoilerlar yayılabiliyor falanlar filanlar. Ama değil yani hani %100 diyemeyiz çünkü biz de zaten orada oyuncu olarak oynamıyor ya da set ekibinde orada bir yerde çalışmadığımız için %100 diyemiyorum. Bir diğer konuya geçecek olursak Halis Ağa büyük ihtimalle bu Pelin hamilelik olayını bir şekilde duyacak. Burada biraz daha Nükhet de rol alabilir arkadaşlar. Halis Ağa Nükhet'e ulaşmaya çalışıyor. Nükhet orada Halis'e söyleyebilir. Halis Ağa kalkacak bu Pelin'in dayısının yanına gidecek şeklinde de bir duyum daha aldım canlarım. Benim anlatacaklarım bu kadar. Siz düşüncelerinizi yazın böyle uzun uzun hani ne anlatayım. Çünkü dizide adam akıllı bir şey yok farklı çekmemi istediğiniz, yorumlamamı istediğiniz ya da spoiler araştırmasına girmemi istediğiniz dizi varsa mutlaka yorumlara yazın canlarım. Ayrıca size daha önce bir soru sormuştum. Yine sorayım. Dizi videolarına devam edeyim mi? Bu telepati ilişki dizi videoları zaten her türlü olacak da
telepati ilişki videolarında istiyor musunuz? Onları da bayağıdır çekmedim. Yazın çekiyordum diziler kapandığı zaman. Bu bambaşka birini çeksem diye düşünüyorum ama hani bir bilemiyorum daha, istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Yorumlara yazın. Bir de şeye başladım arkadaşlar ben ya. Birkaç bölümdür izliyorum. Yabaniye başladım. O da baya iyi bir diziymiş. Onun da videosunu çekebilirim. Yabaniyi de çok istiyorum. Aileyi de istiyorum. Artık neyi izleyeceğimi şaşırdım. Aileyi çok ama çok severek izliyorum. Kıvanç ve Serenay, zaten aileye bayıldığımı biliyorsunuz ama tuhaf bir şekilde sosyal medyada etkileşimi aile fazla almadı. O sebepten dolayı yani hani çekiyorum, bir fazla izlenmiyor o aile videoları diye bir çekmiyorum ama ben çok severek izliyorum. İstiyorsanız eğer çekmemi yorumlara yazın lütfen. Sizi çok seviyorum. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Aklınıza ne takılırsa yorumlara yazın. Sormak istediğiniz bir şey varsa ya da işte siz de bana yazın, düşünceleriniz neler? Sizin duyduğunuz, araştırdığınız bir şeyler var mı spoiler olarak? Onları da lütfen yorumlara yazın diyorum. Kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.